Dünyayı gezmeyi ve gittiğiniz ülkelerin egzotik yemeklerini tatmayı seviyor musunuz? Bu gerçekten çok güzel. Fakat yediğiniz yemeğin ne olduğuna çok dikkat edin. Gittiğiniz pahalı ve lüks bir restoranda foie gras isimli fiyatı çok yüksek ve son derece lezzetli olduğu söylenen bir yemeği tavsiye edebilirler. Bu yemeği sakın ama sakın yemeyin. Çünkü bu dünyanın en korkunç yemeği. Dünya üzerindeki yaşayan bitkiler hariç bütün canlılar güneş enerjisini sentezleme yeteneğinden yoksun oldukları için ihtiyaçları olan enerjiyi dışarıdan almak zorundadırlar. Yani diğer canlıları yemeleri gerekir. Bu dünyadaki pek çok insan için acımasızca bir durumdur. Bir canlının diğer bir canlıyı yemesi konu hayvanlar alemi olduğunda bazılarımız için asla kabul edilebilir bir durum değildir. Ve bu sebeple veganlığı ya da vejetaryenliği seçenlerimizin sayısı gayet fazladır. Vegan ya da vejeteryan olmasak bile gerçekten bir canlının öldürülmesi üzücü bir durumdur. Eğer gaddar bir insan değilsek hiç kimse bir hayvanın ölümünü gördüğünde sevinmez, öyle değil mi? Hele hele bazı hayvanların avlanma yöntemleri diğerlerinden daha acımasızca gelir bize. Örneğin bir boğa yılanının avını sıkarak öldürmesi, 10 tane aslanın bir mandayı yere devirip öldürmeleri, sırtlanların avlarını daha canlıyken yemeye başlamaları ya da timsahların avlarını yakalayıp suyun dibine çekmeleri. İster bitkisel ürünlerle beslenelim, ister hayvansal ürünlerle bir canlının ölmesini izlemek hepimiz için üzücü bir durumdur. Fakat doğadaki canlıların acımasızca avlanma ve beslenme tarzlarından çok daha acımasız bir durum söz konusu. İnsan tarafından yaratılmış bir durum bu. Hayvanları kötü koşullarda besleme. Bugün marketten alıp güvenle yediğimiz hayvansal ürünler aslında hayvanlara eziyet edilerek elde ediliyor çoğu zaman. Çünkü o hayvanlar satılacak birer ürün. Kar elde etmek için besleniyorlar. Yeterli büyüklüğe ulaştığında ise kesilip satılıyorlar. Dolayısıyla hızlı büyümeleri için kimyasal içerikli suni yemler veriliyor. Kapalı yerlerde yaşıyorlar. Süt veren hayvanlar daha çok süt elde edebilmek için devamlı olarak hamile bırakılıyor ve hormon veriliyor. Hadım ediliyorlar, boynuzları kesiliyor, dövülüyorlar ve bunun gibi daha pek çok kötü muameleye maruz bırakılıyorlar. Fakat bir yetiştirme şekli var ki hepsinden daha korkunç. Foie gras, yani dünyanın en korkunç yemeğini elde etme yöntemi. Dünyanın en korkunç yemeği nedir diye çok merak ettiğinizi biliyorum. Foie gras kaz ya da ördek ciğeridir. Ama aşırı büyük, doğal olarak elde edilemeyecek kadar yağlı bir kaz ya da ördek ciğeri. Ve bu ciğeri elde etmek için uygulanan yöntemler gerçekten insanlık dışı. Ördek ve kazları beslemek için kullanılan gavaj isimli bu özel yöntem şu şekilde uygulanmakta. Yavruluktan itibaren ilk 4 ay normal yetiştirilen hayvan, foie gras elde etmek için uygun görüldüğünde özel bir kafese alınıyor. Bu kafes hayvanın hiçbir şekilde hareket edemediği bir kafes. Normalde kaz ve ördeklerin yürümesi, koşması ve yüzmesi gerekir. Suyu çok seven canlılardır bunlar. Bırakın bunları yapmayı, bu özel kafeslerde sağa sola bile dönemiyorlar ve dışkılarını oldukları yere yapıyorlar. Bu yöntem ile hayvanların minimum kalori yakmaları amaçlanıyor. Mümkün olduğu kadar az enerji harcayan bu hayvanlar bir de üstüne aşırı şekilde besleniyorlar. Nasıl mı? Ağızlarına sokulan metal bir boru ile zorla yiyecekler midelerine gönderiliyor. Hem hareket etmeyen hem de lapa haline getirilmiş yüksek kalorili besinlerle midelerine metal bir boru sokularak zorla beslenen bu kazlar ve ördeklerin karaciğerleri aşırı şekilde yağlanmaya ve şişmeye başlar. Karaciğerleri 400-500 gram, hatta bazen 1 kilo olana kadar hayvanlara yapılan bu işkence devam eder. Bu işlem sırasında birçok hayvan hareketsizlikten, aşırı beslenmeden ve karaciğer sorunları yüzünden telef olmaktadır. Fakat foie gras çok pahalı bir ürün olduğu için ölen hayvanların tüm zararını karşılamakta ve üreticisine büyük kar sağlamaktadır. Foie gras bugün başta Fransa olmak üzere İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Belçika, Hollanda, Almanya, Polonya, Kanada, Amerika'nın bazı eyaletleri ve Çin'de yasal olarak üretilmektedir. Ve dünyanın en lüks restoranlarında zengin insanların sofralarını süslemeye devam etmektedir. Sadece damak zevkimiz için bu hayvanların işkence ve büyük acılar içinde yaşamasına ve ölmesine göz yumuyoruz. Ne boğa yılanı, ne aslan, ne timsah, ne de sırtlan insan kadar vahşi ve acımasız değil. Bu konuda elimize su bile dökemezler. Bu videoyu izleyen sen, dünyanın herhangi bir yerinde bu yiyeceğe rastlarsan asla ve asla yeme. Çünkü bu dünyanın en korkunç yiyeceği. Eğer bu yemeği bilerek ve isteyerek yersen gerçekten büyük bir insanlık suçuna ortak olmuş olacaksın.